Kemo kanalından herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayım. Modelleri hemen hızlı bir şekilde söylemek istiyorum. Razer Black Shark V2 2023 modeli, Logitech G Pro X2 Lightspeed modeli ve HyperX Cloud 3 Wireless modeli arkadaşlar. Bu 3 modeli karşılaştıracağız bugün. Teknik veri olarak çok fazla detaya inmeyeceğim. Bilginiz olsun. Sadece gramlar ve şöyle bir küçük şablon koyarım büyük ihtimal. Oradan bakabilirsiniz. Daha çok ne olacak? Kesinlikle tecrübelerimden, okuduğum eksikliklerden, gördüğüm iyiliklere kadar hepsini size anlatmaya çalışacağım. Bu tarz içerikler YouTube camiasında genelde Türkçe olarak az olduğu için arkadaşlar. Eğer bu video hoşunuza gidiyorsa ya da gerçekten faydalı buluyorsanız bunu bana abone olarak ya da like atarak belirtirseniz memnun olurum. Hadi hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Artix'ten bir takım puanlamaları size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Artix her kulaklık için ayrı ayrı puanlama vermiş ve ses için de belli bir puan vermiş arkadaşlar. Peki ses için gerçekten durum nasıl? Ondan size biraz bahsetmek istiyorum. Evet, doğruluk seviyede, nötr seste, ses yönlendirmeydi. Evet, bunların bir ortalaması var ama genel böyle bir bölmek istiyorum. G Pro X gerçekten orta bir kulaklık. Yani ne bas ne tiz, mid her şeyi duyabildiğiniz gayet güzel bir kulaklık olmuş. Razer bas odaklı bir kulaklık. HyperX ise tiz odaklı. Yani Razer'ın tam zıttı. Şimdi bu 3 modelde de equalizer ayarı yapmazsanız tam performans elde edemiyorsunuz arkadaşlar. Yani 3 kulaklıkta da equalizer ayarı yapmanız gerekiyor. Mesela Razer'da biraz bası azaltmanız gerekiyor. HyperX'te biraz bas vermeniz gerekiyor. G Pro X ise tam böyle performans yakalamak için yine equalizer ayarı gerekiyor. Bana sorarsanız ben genel olarak üçünde de equalizer ayarı yaparak kullandım ve bunları Reddit'ten araştırarak isterseniz sizler de bulabilirsiniz. Logitech'te ben hazır olanlarından değil milletin yapmış olduğunu indirip o şekilde kullandım. Bilginiz olsun. Peki bizim genel konumuz oyun için hangisi FPS'te daha iyi? Arkadaşlar bunu kesinlikle bir şey söyleyemem. Yani hepsinde adımları çok rahat duyuyorsunuz. Hepsi gerçekten güzel. Özellikle equalizer ayarı yaptıktan sonra inanılmaz seviyelere çıkıyorlar. Yine burada bir küçük bir fark sanki seziyorum. HyperX'te HyperX ile Logitech sanki burada böyle bir üst seviye. Razer bastan dolayı mı bilmiyorum ama adım sesleri biraz daha böyle belirsiz geliyor. Ama G Pro X'te HyperX gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. FPS oyunları alacak olan arkadaşlar genel olarak HyperX ve G Pro X üzerine dursunlar. Razer'da equalizer ayarı yaptıktan sonra bası bir tık kıstıktan sonra yani o sağ köşe diyorum ben artık. Sağ köşedeki equalizer ayarını düzgün yaptıktan sonra güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani eğer equalizer ayarı yapmalarını gerekiyorsa ve yapmaktan kendilerini kötü hissetmeyeceklerse Razer'ı da alabilirler. Şimdi malzeme kalitesine geldiğimiz zaman birinci sırada HyperX, ikinci sırada Logitech, üçüncü sırada Razer. Neden? Hemen göstereyim. Bakın toka kısmı alüminyum, aşağısı alüminyum, orta kısım alüminyum. Gelelim. Evet, Logitech'te yine orta kısım alüminyum, bağlantı yerleri şu kısım yani metal. Sonrasında toka kısmı arkadaşlar plastik, bağlantı yerleri plastik. Zaten Razer'ı hiç söylememe gerek yok. Razer'ın sadece şu kısım, şöyle göstereyim. Şu kısım çelikten, sonra plastik, tokalar plastik, bağlantı yerleri plastik, her yeri plastik. Bu yüzden kesinlikle HyperX birinci sırada. Şimdi en sık duyduğum sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Razer'da buradan mı bir yerden kırıyorlar arkadaşlar. Bunu çok duydum. Yani çok duyduğuma bakmayın. Okudum daha çok ama söyleyenler de oldu. Şuradan kırıyorlar ya da buradan kırıyorlar. İnce olduğundan şikayet ediyorlar. Eğer Razer'ın burasından, yani tekrar şöyle göstereyim size. Şurasından ya da burasından kırıyorsanız arkadaşlar bunu, bence kesinlikle Logitech'te almayın. Bakın yine plastik ince bir şekilde. Burayı göstereyim. Yine ince bir şekilde bir plastik. Bunu da büyük ihtimal kırarsınız diye ben düşünüyorum. Yani bana çok sağlam gelmedi Logitech. Razer'ın da zaten sağlam değil. Yani ince, gördüğünüz gibi narin davranmanız gerekiyor. Kırıyorsanız bunu da kesinlikle almayın. Hemen HyperX'ini yeni göstereyim. Bakın gömmeli bir şekilde. Burası zaten alüminyum olduğu için sorun yok. Yani HyperX her türlü en sağlamı içlerinden. Bağlantı türlerinden biraz size bahsetmek istiyorum. 2.4 GHz bağlantı türü var HyperX'te. Razer ve Logitech'te hem 2.4 GHz bağlantısı hem de Bluetooth bağlantısı var arkadaşlar. Peki hangisi daha hızlı? 2.4 GHz'de HyperX 25 ms, G Pro X 27 ms,
Razer ise 43 ms, yani en hızlısı burada HyperX oluyor. Peki HyperX'te Bluetooth yok, işte ben telefonuma bağlayacağım derseniz de arkadaşlar dongle'ı Type-C şeklinde HyperX'in. Eğer isterseniz Type-C ise eğer kullandığınız mobil cihaz, büyük ihtimal HyperX'i de kullanma ihtimaliniz var. Ben en azından telefonda denedim. Rahatlıkça çalışıyor. Büyük ihtimal tabletlerde vesaire vesaire de çalışıyordur. Ama ne kadar performans verir orasını bilemem. Evet, gelelim konfora. Şimdi ilk konfor denildiğinde bizim aklımıza ağırlık geliyor ama ben size adım adım ilerleteceğim. Ağırlıklarını söyleyeyim. HyperX 300 gram, Razer 330 gram, Logitech ise 350 gram. Yani konfor olarak ağırlıkta HyperX üstünmüş gibi, çünkü 300 gramla en hafif kulaklık olarak geliyor. Peki sadece hafiflik mi? Hayır. Kafada durması, yani kafanızı böyle aşağı yukarı salladığınız zaman kafanızda hareket etmesini istemezsiniz. Yerden bir şey aldığınız zaman kulaklığın yere düşmesini istemezsiniz. Bu açıdan baktığımızda Logitech ve HyperX kafada çok böyle muntazam durmuyor arkadaşlar. Özellikle HyperX. HyperX kafanızdan direkt olarak düşer çünkü kafanıza fazla baskı uygulamıyor. Logitech yani tam kıvamında demeye yakın diyebilirim ama burada Razer gerçekten inanılmaz bir şekilde güzel arkadaşlar. Kafanıza cukka diyor oturuyor. Yani kafanızla aşağı sarkıtsanız bile, sallasanız bile bu kulaklık düşmüyor. Kafanıza çok güzel bir şekilde oturuyor. Bilginiz olsun. Kafaya oturma olarak kesinlikle Razer birinci, G Pro X ikincidir, HyperX üçüncüdür. Bu da konfor açısından önemli. Peki bir de bu hani kafanızda rahat etme söz konusu var. Hangisi daha rahat ediyor? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Razer'ın kulak pedleri memory foam, yani tam kafanıza taktığınız gibi bu şeklini alıyor. Logitech'in ise HyperX'in ise daha çok süngerimsi olduğu için ilk takışta, bir de buranın Razer'ın burasını kalın arkadaşlar, bunlarınki ince. İlk takışta Razer inanılmaz iyi. Peki ilk takışta Razer iyi ama uzun kullanımda nasıl? Yani uzun kullanımda kepçe kulak değilseniz arkadaşlar biraz fazla baskı yapıyor. Onun haricinde mükemmel. Logitech ve HyperX'te ise HyperX arkadaşlar çok rahat. İnanılmaz rahat. Hem hafif, kafaya çok baskısı az olduğu için kafanızı oynatmadınız mı? Yani yerden bir şey alma muhabbetine girmediğiniz müddetçe en rahat kulaklık. Ama yerden bir şey alacağım, kafamı oynattığım zaman oynamasın istiyorsanız da HyperX pek böyle iyi değil. Logitech bu işin tam ortası desem yalan olmaz. Ne böyle sizi güldürüyor ne de çok böyle mükemmel diyebilirim. Bu yüzden benim tercihim hangisi oldu derseniz Logitech biraz daha iyi. Yani tam orta kıvamda oldu diyebilirim. Ama illa ki ucuz bir model alacaksam kesinlikle ben yine kafamdan düşsün ama beni rahat ettirsin diyerek HyperX'i tercih ederdim. Evet arkadaşlar, şu an duyduğunuz ses HyperX Cloud 3'ün mikrofonundan gelmekte ve yazılımını şu an görüyorsunuz. Şuradan G Pro'yu bir kaldırayım. Yazılımını hem anlatacağım hem de bu mikrofon sesine bir kulağınız alışsın, nasıl hissediyorsunuz bunu da duymuş olun. Buradan yazılımından kulağınıza gelen sesi ayarlayabildiğiniz yer, mikrofonunuza gelen sesi ayarlayabildiğiniz yer. Ben bunu 73'te tutayım. Mikrofon monitoring yaptınız, yani sesinizi duyabildiğiniz yer. Burası 7.1 ayarı yapabildiğiniz yer. Basit bir şekilde buraya konulmuş. Ben bass boost olarak, yani bassları arttırma şeklinde kullanıyorum equalizer ayarımı. İsterseniz siz komple equalizer ayarını kapatabilir ya da açtıktan sonra new deyip kendinize yeni bir equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Yukarıda da pil durumunu görebiliyorsunuz. Mikrofon kalitesi size göre nasıl bilemem ama bana göre biraz yapay geliyor ve aynı zamanda yazılım kısmı da bayağı basit olmuş HyperX'in. Bundan başka bir şey zaten yazılım kısmında da yok. Dilerseniz şimdi G Pro X2'ye geçelim. Evet arkadaşlar, şu an duyduğunuz ses ise G Pro X2'den gelmekte. Gördüğünüz gibi yazılımındayız, yani arayüzündeyiz. Tıkladım, girdik. Burada kulaklıklar, mikrofon, örnekleyici var. Kulaklıklardan ses düzeyimiz var. Mikrofon ses düzeyi, yan ses, yani monitoring özelliği. Burada equalizer ayarlarını yaptığımız var. Ben düzde tutmuşum bunu. İsterseniz bas arttırma, iletişim gibi equalizer ayarları yapabilirsiniz. İsterseniz kendiniz de buradan işte oynama yapabiliyorsunuz. Bir de şu diğer ön ayarlara göz at kısmından Bass Music Equalizer, Music Balance gibi equalizer'lar ben indirmişim. Çok anlamadığım için, hani millet nasıl yapmış, nasıl etmiş diye bakmak için onları indirdim ve biraz deneme yaptım. Doğru söylemek gerekirse. Surround kısmı ise 7.1 sesin açıp kapandığı yer burası arkadaşlar. Buradan ben çok şey yapmıyorum, kullanmıyorum ama isterseniz buradan 7.1'i açabilirsiniz. Mikrofon kısmına geldiğiniz zaman şöyle Blue Voice özelliği açık değil. Şöyle açayım.
Açtıktan sonra da broadcast kısmına gelmek istiyorum. Broadcast kısmında bence ses bir tık daha güzel gibi. Blue Voice özelliğini kapattığım zaman da böyle aradaki farkı görmüş oldunuz. Şimdilik bu şekilde devam edeyim. Ama isterseniz işte buradan bir dünya Blue Voice özelliğinde ayarlama yapabilirsiniz. İsterseniz burada sağ tarafta yapabiliyorsunuz. İsterseniz bakın sinyal temizlemeler var. Yani gürültü azaltma, arkadaki gürültü parazitlerini giderme gibi yazılımında bildiğin SteelSeries'in GG yazılımı gibi bir yazılım, geniş yelpazeli bir yazılım var. Bu yüzden G Pro'nun yazılımı bence çok iyi olmuş diyebilirim. Bayağı bir geliştirmeler var. Sadece bu kadar değil, devam ediyorum. Burada efektler var arkadaşlar. Mesela ben bunu HS80'de parayla alındığını biliyorum. Ben de bir aralar almıştım. Şöyle göstereyim size. Böyle bir ses var. Sonrasında Ses Seslere geçiş yapabiliyorsunuz isterseniz. Burası böyleydi. genelde kapalı tutalım burasında. Yani buradaki sesleri satın alma gibi bir durum vardı. HS80'de Corsair'da burada size bunları ücretsiz bir şekilde veriyor. Sonra buraya geldiğimiz zaman burada da ifadeler var. Hatta şöyle Bye bye. göstereyim. Hello gibi. Hello. İşte bunun İtalyancası, İspanyolcası, ses efektleri vesaire gibi şöyle hatta göstereyim. Burada da bu ses efektlerini isterseniz dışarı aktarabiliyorsunuz. Bilginiz olsun, bir anda değişik bir ses çıktı. Kusuruma bakmayın. Yani bu gibi paralı olan şeyleri de yapmışlar. Bunu içeri aktar yapıp işte yayın yaparken ya da nasıl diyeyim size, yani bir arkanızda şakalamak istiyorsunuz. Bunları aktarıp bir anda o müziği çalabilirsiniz arkasından ve telif yemezsiniz diye düşünüyorum ben. Çünkü Logitech'in kendisi üzerinden kullanıyorsunuz. Yani bunların hakları size ait diye düşünüyorum ben. Tabii kullanmak lazım. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde güzel bir yazılımı var Logitech'in, bilginiz olsun. Ve bu arada hatta şöyle bir daha yapalım. Equalizer, Blue Voice özelliği açık bir şekilde konuşuyorum. Hemen şöyle kapatayım ve devam edelim. Aradaki farkı görmüş olun. Logitech'te bu şekildeydi. Hadi geçelim Razer'a. Razer'ın maalesef size tam olarak bir şeyini gösteremeyeceğim. Sadece eski videolarımdan bir mikrofon kalitesini göstereyim, nedenini sonra anlatacağım. Ve şu anki duyduğunuz ses ise Razer Black Shark V2 Pro 2023 modeline ait. Bu mikrofonu ister telefonla konuşurken, ister Discord'da arkadaşlarınızla sohbet ederken ya da yayın açmak istediğinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten HyperX'e göre çok daha doğal ve kaliteli bir mikrofona sahip. Bu arada her iki kulaklığın detaylı karşılaştırmasını görmek isterseniz kanalıma bakabilirsiniz. Evet, neden sadece mikrofon kalitesini gösterdim? Çünkü yazılımında bir update vardı ve Windows 10'dan değil 11'den çalışıyormuş. Bunu öğrenmiş olduğum bir 3 saatin sonunda maalesef bayağı bir kurcaladım ama olmadı arkadaşlar. Nasip diyelim. Göstermek isterdim ama böylece siz yazılım olarak Razer'ın bir kere daha ne kadar sıkıntılı bir yazılıma sahip olduğunu gördünüz. İşte çok fazla detay, çok fazla karmaşa Razer'ı bu hale getiriyor. Logitech ara sıra gördüğüm yazılımsal sorunlar oluyor. Genelde Logitech'in yazılımı gayet iyi. HyperX'in zaten çok sade olduğu için ben HyperX'de ne birin, ikisinde ne üçünde herhangi bir yazılımla sorun hiç duymadım neredeyse. Ama sade. Bunu da altını çizelim. Sade olduğu için genel olarak fazla update almıyor. Fazla update almayınca da genelde sorunlar azalıyor. Ama Logitech kesinlikle güzel. SteelSeries GG yazılımı da mükemmel derecede diyebilirim arkadaşlar. Dilerseniz devam edelim. Kısa ve net olarak özet geçmem gerekirse arkadaşlar, hepimiz bir şeyleri alırken kesinlikle fiyatına bakıyoruz. Ben de burada fiyatlarını size şu an itibariyle söyleyeyim. Sonra bana demeyin işte abi şu an fiyatı bu demeyin lütfen. Şu anlık itibariyle 6500-7500 lira, 10.000 TL civarlarında, 4500 ve 4000 TL civarlarında HyperX Cloud 3 Wireless. Kulak pedlerinden belki anlamayabilirsiniz diye ismini tam söyledim. Şimdi fiyatlarına baktığımız zaman, performansına baktığımız zaman, malzeme kalitesine baktığımız zaman kesinlikle ben herkese HyperX'i öneririm arkadaşlar. Yani HyperX hepsinin ortasını tutmuş. Neden? Razer'da hadi kırılma var diyorsunuz. Yani kesinlikle garantiden doğru düzgün işte genelde müşteri hatasızdır deyip geri gelebilecek bir sorun. Yazılım deseniz ben her zaman bu sıkıntıyla mı uğraşacağım diyorum ben. Büyük ihtimal siz de dersiniz. Yani sıkıntı. 7.000 lira para verdiğiniz bir şeyde böyle uğraşmak istemezsiniz diye düşünüyorum ben. Razer görse sponsor kesinlikle olmaz. Logitech'e baktığımız zaman 10.000 TL kesinlikle hak etmiyor. Bak bence kesinlikle hak etmiyor. 1-2.000 TL daha verir. Nova Pro alırım ve paşalar gibi kullanırım. İnanın bana bunu.
Nova Pro'yu da bu arada kullandım ben. Wireless modelini de kullandım. Yani inanılmaz. Yani buna 10.000 TL ben kesinlikle vermem. Güzel mi? Güzel bir kulaklık ama 10.000 TL değil. HyperX'e baktığın zaman malzeme kalitesi desen ikisinden de iyi. FPS desen var. Filmde dizide olmasa eyvallah. Yani çok kötü değil ama çok iyi de değil. İdare edecek tarzda 4.000 TL, 4.500 TL mıstık gibi kullanım süresi uzun bir kulaklık alıyorsunuz. Yani ben daha ne diyeyim arkadaşlar. Bu arada kullanım süresi olarak en uzun HyperX. Ben bunu buradan geçmişte söylemiş unutmuş olabilirim. En kısa Razer, sonra Logitech geliyor. En uzunu HyperX ve HyperX de acayip fazla yani. Öyle böyle değil. Bunu baştan söyleyeyim. Bu yüzden ben HyperX'i tercih ediyorum arkadaşlar. Eğer sizler de İşte Razer'da benim düşünceme katılmıyorsunuz. İşte kırılma ve yazılım dışında başka hatalar varsa, yani yok fiyatını bundan dolayı hak eder diyorsanız bunu lütfen belirtin. Mikrofon, bence yayıncı değilseniz es geçeceksiniz. Bir yayıncılar da mikrofon alıyor kendine. Logitech baktığımız zaman 10.000 TL civarlarında, kullanan arkadaşlar eksi ve artılarını bana yazsın. Yani ben bir eksi artı göremedim ama 10.000 TL edecek bir kulaklık değil. Yani ben kesinlikle almazdım 10.000 TL'ye bunu. HyperX ise yüksek ses seviyesi dışında, herkes bunu yüksek ses seviyesi düşük, yüksek ses seviyesi düşük. Arkadaşlar biraz bence sizin kulaklarınızla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa standartları normal insan sağlığına göre 120 desibel sınırdır. 100 ve 120 desibel arası sınırdır arkadaşlar. 120 desibel değil, bu kulaklık 103-105 desibele kadar çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam ölçümlerde. Yani arkadaşlar, yani 105 desibel de iyi. Ama siz bangır bangır sese alıştığınız için maalesef bu size düşük gelecektir elbette. Kendinizi lütfen alıştırın sağlığınız açısından. Ben bir sağlık memuru değilim ama siz bilirsiniz. 7.000 TL verebilirsiniz ya da 10.000 TL de verebilirsiniz. Ses açısından bunlar daha yüksek bu arada söyleyeyim. Ben yine herkese HyperX'i önermeye devam edeceğim. Bence HyperX şu an en iyi alınabilecek kulaklık, fiyat performans olarak. Sizler de isterseniz eksikliklerini ve fiyat farkını gözeterek bunları alabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Yine benim düşünceme katılmadığınız noktalarda açıklamalar kısmına yazarsanız beni tecrübe sahibi edersiniz. Elbette ben de bir insanım. İlla ki bir yerlerde bir şeyler kaçırmış olabiliyorum. Ya da siz benden daha uzun süre kullanmış oluyorsunuz. Mesela ben Razer'ı 3 ay kullandım. Siz 4 ay kullanabilirsiniz. Ya da Logitech'i daha uzun kullanmış olabilirsiniz. HyperX'i neredeyse çıktığından beri ben de zaten kullanıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Benim için zor bir video oldu toplamak en azından. İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir ve değmiştir bu video. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.